Merhaba, ben Koray Ödebaşı. Bugün size bomba gibi bir sürprizle geldim. Bu bir sinema ile ilgili video olacak. Evde sinema keyfi diyelim. Hepimiz eve geç geliyoruz ya da işte evde çok yüksek sesle film izleyemiyoruz. Neden? Mesela komşularımız rahatsız oluyor ya da işte ne bileyim ev halinden dolayı çok ses açamıyoruz. Buna bir çözüm bulmak istedim. Televizyona Bluetooth hoparlör almak istedim ya da işte Bluetooth kulaklık araştırdım. Fakat orijinal parçaları hep yurt dışından geliyordu ya da işte e, Türkiye'de bulamadım. Buna farklı bir çözüm arayayım dedim. E, Sonra internetten biraz araştırmalar yaptım ve Hindistan yazılım firmasının böyle bir aplikasyon yaptığını buldum. Tabi Android için araştırdım ben. Androidçiyim tabi. O yüzden Google Play'den Speaker Headset Toggle isimli bir uygulamayı indirip e, yan tarafta göstereceğim şekilde ayarlarını yaptıktan sonra telefonunuzu televizyona yansıttığınızda e, ses televizyona gidebiliyor tabi normal kulaklık takmadan ama kulaklığı telefona taktığınız zaman sesi alamıyorsunuz. İşte sorun buradaydı. E, Telefona kulaklığı takıyorum. Bahsettiğim uygulamayı açıyorum. Oradan toggle yapıp kulaklığa geçiş yapıyorum. Böylece telefonumu televizyona yansıtsam bile kulaklıktan ses alabiliyorum. Bunu başardığıma ben kendim sevindim. Sizinle de paylaşmak istedim. Yani çok nadir bir fikir değil. Ama hepimizin başına gelmiştir tabii. Evde yüksek sesle film izleme keyfine artık varabiliyoruz. Ee, Detaylarını videoda görebilirsiniz yan taraftaki. Böylece ne oluyor? Televizyona yansıtma yaptığınızda kulaklık takmadan zaten ses gecikmesini telefon otomatik ayarlıyor. Fakat siz kulaklığı taktığınız zaman bu otomatik ayar devre dışı kalıyor. Bunu yapabilmek için de VLC programında ses gecikmesi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ses gecikmesi yaptığınız için altyazı gecikmesi de yapmanız gerekiyor. 400 milisaniyelik bir altyazı gecikmesi ve ses gecikmesi bunun için yeterli oluyor. Ama ekstradan ayarlar yapmanız gerekebilir. Aynı zamanda bu uygulamanın arka planda çalışmasını engelleyen sistemi de devre dışı bırakabiliyorsunuz. Çoğu telefonda bazı uygulamalar uzun süre arka planda çalıştığı zaman otomatik kapatılır. Bunu güç ayarlarından uygulama başlatma ayarlarıyla çözebilirsiniz. Ya da çoğu telefonda bu sorunu yaşamazsanız bu ayarı yapmanıza da gerek kalmaz. Onu da yan tarafta size nasıl yapıldığını göstermiş olayım. İyi seyirler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer takıldığınız konular olursa yorumlarda paylaşabilirsiniz.